Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarı çiçeğin yapım aşamalarını anlatacağım. Evet, yapımı tamamen bana ait olan bu çiçeğimizin tasarımı şöyle. Sarı bir ipimiz var. Ben bunu polyester ipten yapmıştım. Şimdi burada oyalı suni ipek kullanıyorum. Şöyle parmağımıza bir sihirli halka yapıyoruz. İlk düğümümüzü 2 düğüm atıyoruz. Sonra bu sihirli halkanın içerisine zürafadan biraz büyük pipirik atacağız şöyle. Çok büyük istemiyoruz ortasını. Onun için kipriklerimizi biraz küçük atacağız. Zürafadan birazcık büyük olacak. Evet, bu 5 yapraklı olduğu için bu sihirli halkamızın içerisine 5 tane küçük kiprik yapıyoruz. Evet, 4 ve 5. Şimdi bunun altındaki ipi çekeceğiz. Yuvarlayacağız. Evet. Şuradaki ipimizi. İplerimizi yaparken iğnemizle bu alttaki ipi delmeyelim. Her seferinde hatırlatıyorum. Videomu ilk kez izleyenler de bundan haberdar olsun. Evet, sihirli halka dediğimiz ipi parmağımızın üzerine sarmış olduğumuz ipi iğnenin ucuyla delersek bu şekilde ipi çekip şöyle sıfırlayamayız. Evet, şimdi bu yapmış olduğumuz pipiriklerin, hatta kipriklerin, siz ne diyorsanız onların üzerine şöyle bir dönüyoruz. Evet, sihirli halkamızdan kiprik yaptık ve onun için yapraklarımızın için birer tane yuva hazırlıyoruz. Şöyle boyuna tam gelecek şekilde dikkat edelim. Şu aşağıdaki ipi koparmıyoruz, kesmiyoruz. Daha sonra sağlamlaştıracağız. Yoksa göbeğimiz dağılır. Evet. Şöyle bakın, 5 tane yuva hazırladım. Hemen yandaki yuvanın içerisine giriyorum ve yaprağımı başlıyorum. Evet, bu sarı çiçeğim, hatta papatya diyebilirsiniz ama ben sarı çiçek diyorum. Şimdi yaylalarda da mükemmel açmış. Geçen bir arkadaşım fotoğrafını göndermiş. O kadar güzeldi ki dayanamadım. Çiçeği şöyle bir tasarım yaptım bakarak. Gerçekten çok da güzel oldu. Evet, 3 tane zürafa yaptık. İpi atıyoruz karşıya. Bu yaprağı başta, ortada ve sonda artırarak başladım. Evet, şöyle birazcık yuvarlak bir yaprak olarak yukarı çıksın istediğim için ortada da artırma yaptım. Evet, şöyle ortadaki artırmalarımızı da yapıyoruz. Zürafalarımızı yukarı dik çekiyoruz ve bir kere de çekerek düğümlerimizi oturtturuyoruz. İğne oyamız, yaptığımız iş elektriklenmesin, görüntüsü pürüzsüz olsun. Evet, şöyle bir kere de çekiyorum. Yine bu başta artırma yapıyoruz. Ortadaki artırmamızı yapıyoruz. Zürafaları her zaman hangi yöne eğeceksek o yöne doğru çekiyoruz. Biraz çünkü V şeklinde açmak istiyorum. Normalde zürafayı direkt yukarıya doğru çekerim. Bir kere de çekip yaparım. Evet. Şu an artırmalarımız olmaya başladı. 3 zürafa ile başlamıştık. 7 zürafa oldu. Bir sıra daha artırıyoruz. Bir kere sarıyorum.
oyalı ipliğin 6 katıyla yaptığım için ip biraz kalın. Ben normalde böyle boyutlu çiçekler hacimli görünsün diye 2 düğüm atıyorum. Fakat burada ipimiz kalın olduğu için tek düğümle yetindim. Gayet de güzel oldu, yani hacimli oldu. 2 düğüme gerek kalmadı. Eğer 2 düğüm atmış olsaydık kalın düşebilirdi. Onun için tek düğüm attık. Bu alt katlar daha çok işlemeler için kullanılıyor. Ben de tek düğümle denedim. Gayet güzel oldu. Ondan sonra da yaptım. Evet, yaprağımızın 3. artırmasını yapıyoruz. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Evet, ezanı Muhammed okunuyor. Evet arkadaşlar, 3 zürafayla başlamış olduğum bu yaprağı şuradan 1 2 3 sıra artırarak 9'a çıktım. 1 2 3 4. Şu ortasıyla 5 oluyor. 4 de burada 9. Şimdi yanlardan artırmayı bırakacağız. Sadece ortadan artırmaya devam edeceğiz. Çünkü yeteri kadar yaprağımızın genişliğini elde ettik. Şimdi yukarı doğru uzatıyoruz. Sadece ortadan arttırarak uzatacağız. Evet. Şuradan artırmamızı yapıyoruz. Tam ortadan. Evet. Bunların biraz yaparken ilk yapan arkadaşlarım biraz yamulma olduğunu söylüyorlar. Bir tarafa doğru yöneldiğini. Bunun için yaparken biraz el alışkanlığı gerekiyor. Biraz da ne kadar pratik yaparsak o kadar güzel yaparız inoyamızı. Evet. Gördüğünüz gibi yaprağımız yukarı doğru şekil almaya başladı. Şöyle parmağımızla tutturuyoruz. Kesinlikle bol yapmıyoruz. İpimizi şöyle tam boyu boyuna atıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak bol olursa yandan bir zürafa daha yapmışız gibi oluyor. İpimiz bol olduğu için. Eğer ki gereğinden fazla da dar olursa arkadaşlar, yani gereğinden fazla da ipi kısarsak bu sefer de yamulma oluyor. Bir tarafa doğru çekme oluyor. Ona da dikkat edersiniz. Bir de böyle küçük çiçekler yapmamdaki sebep, takip eden arkadaşlar, hocam biraz küçük çiçek yapabilir misiniz? Biz iğne oyalarını yeni öğrendik. Biz de yapmak istiyoruz. Bunun için biraz da bize göre çiçek tasarlar mısınız dediler. Evet, biz de bu şekilde biraz da küçük çiçek yapmaya karar verdim. Tek züraf, evet tek düğüm. Şimdi birkaç küçük çiçek tasarım yapacağım sizler için. Bir tane de minyatür gülüm var sırada. Evet, bundan sonra da onu yapacağım sizlere. Evet arkadaşlar, takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Linkini de sayfanızdan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Memnun olurum. Evet. Arada canlı dersler yapıyorum. Yapmak ve öğrenmek istediğiniz çiçeği ismini söylerseniz sizler için onların da tasarlamasını yaparız. Çiçeği, istenilen çiçeğin dersini yapıyoruz hep beraber. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Ortadaki artırmamız ilk artırdıklarımızla beraber 8 tane olana kadar devam ediyoruz.
Evet, bu sırayla bitireceğim artırmalarımı. Daha sonra ortadaki artırmamı da kesmeye başlayacağım. Evet, bakın buradan artık artırmıyorum. Direkt işleme keserek devam ediyoruz. Evet, şuradan. Tam düğümü oturtturduktan sonra çekelim. Bolluk olursa sökmesi zor olur veya küçük olursa yine söküp büyütmek için uğraştırır. Onun için tam istediğimiz boyut olduktan sonra düğümümüzü çekelim. Şöyle ipimizi mesela çekiyoruz. Diyelim ki büyük oldu. Ona göre ayarlayıp sonra şöyle sıkılaştırma işlemini yapalım. Sonradan sökme işlemiyle uğraşmayız. Evet. Parmağıma takıldı. İğnenin ucu parmaklarımızı deldiği için bu takma işlemleri bayağı oluyor. Krem de kullanıyoruz ama evet. Şimdi yaparken bile elini delse ipler takılıyor. Biraz da bunlar pamuklu ip. Suni ipek olduğu için. Evet, şöyle 1 2 3 4 5 6 tane oluyor. Tamam. Bu yaprağımızı şu şekilde yaptık. 6 tane olana kadar kestim. 9 tane de 3 sırada kesme yaparak 6 yaptım. Şimdi bunu 5 yaprak bu şekilde devam edeceğiz. İğneme ip takıyorum. Kası kesiyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi ben daha önceden 5 yaprağını tamamladım. Şimdi şöyle ipi elime alıyorum. Kenarlarını yapacağız. Şimdi bunun etrafına herhangi böyle bir sert durması için tel falan öbür şey koymuyoruz. Fakat ben şöyle bir sıra ip koyacağım. Burada size bir püf noktasını göstereceğim. Yani belki sizler de yapıyorsunuzdur, bilmiyorum. Ben öğrencilerime bunları yaparken bu püf noktalarımı gösteriyorum. Kendim keşfetmiş olduğum püf noktaları bunlar. Evet, ipimizi arada bir düğüm yaparak döndürüyoruz. Bu 5 tane yaprağın etrafını bu şekilde döneceğiz. Fakat yaprağı şöyle tepeye çıkınca orada yapmış olduğum işlemi göstereceğim size. Bütün zürafalardan alıyorsunuz arkadaşlar, atlamayın. Atlandığı zaman görüntü bozuluyor. Evet, bütün gözeneklerini alarak çıkıyoruz. İpimizi arada yürütüyoruz. Evet, bu sarı papatya, yani şu ilahilere ilham olan sorduğum sarı çiçeği ilahisinin sarı çiçeği bu. Evet. Bunu daha sonra bitirdikten sonra Instagram'da sayfam var. Halime Hoca sayfam. Oradan da yayınlayacağım. Daha önce biz bu çiçeği evet bir bohça çalışması yaptık. Çok da güzel oldu. Resmi Instagram sayfamda var. Halime Hoca Instagram sayfam. Evet. İpimizi şu şekilde arada yürüterek yaptık. Şimdi bu kenardaki
kesmiş olduğumuz ipi de şöyle yana doğru eğerek arkasında saklıyoruz. Düğüm görünmesin diye. Evet arkadaşlar, şimdi şurada size göstereyim. Videoyu çok uzun tutmamak için bu şekil yaptım. Evet, şimdi içerisindeki şöyle üçlü olan bir katımız daha var. Onu da diğer videomda çekeceğim. Uzun olduğu zaman biraz seyredilmesi arkadaşları sıkıyor. Evet, şimdi şöyle ipimi arada yürüttüm, geldi. Diyelim ki ben bu yaprağımı düz değil de biraz daha kaşık görüntüsünde olmasını istiyorum. Arada yürütmüş olduğum şu ipi buraya kadar geldikten sonra şöyle bir çekiyorum. Evet, bakın arkadaşlar, hemen şöyle bir kaşık şeklini oluşturdu. Gördüğünüz gibi bu da benim kullanmış olduğum bir püf noktası. Kendiliğinden şöyle düz değil de, bakın bu düzdür. Düz değil de ne oldu? Böyle bir kaşık şeklini aldı. Diğer bütün yapraklar da böyle kaşık şeklini alınca kendiliğinden şöyle yukarıya doğru bakacak. Şu alttaki ipimi, yürüttüğüm ipi bir miktar çekmemle böyle şöyle kaşık şeklini aldı. Bütün yaprakların etrafını döndükten sonra tepeyi aşağı indikten sonra yapıyoruz bu işlemi arkadaşlar. Ve tepede yaparsanız olmaz. Biraz aşağı inmeniz gerekiyor. Her iki taraftan da aynı boyutta eğilmesi gerekiyor. Evet, şimdi bunu bu şekilde dönerek 5 tane yaprağımızın etrafını dönüyoruz ve hepsini yan tarafından bir miktar çekerek bombeleştiriyoruz. Şöyle birazcık küçük bir kaşık şeklini aldırıyoruz. Evet, şöyle diğer yaprakları da elimizle tutarak işimizi birazcık daha kolaylaştırabiliriz. Evet, minyatür çiçekler büyük çiçeklerden biraz daha zor yapılıyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten küçük ve bir sürü parçacıkları var. Elinde iplere parmaklarının arasında karışıp duruyorlar. Biraz büyük iplerden, hani büyük işlerden daha zor yapılıyor diyebilirim size. Minyatür işler, küçük işler. Evet, şöyle tutuyorum yaprağımı. Hemen yanındaki yaprakla bitişik şekilde başlıyorum tekrardan. Evet, ipimizi arasında yine yürütmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu 2 videoda çekeceğim. Bir katını da diğer videomda çekeceğim. Bu işlemi de bitirmiş olacağım. Şimdilik diğer videomda görüşmek üzere diyorum. Sizlere evet.